Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle şık, güzel bir bardak altı, fincan altı olarak kullanacağınız bir supla yapımıyla geldim. Umarım sizlerin de beğeneceği bir video olur. Videoya geçmeden daha önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Tığ işi yapımı çok güzel, çok kolay. Şöyle pudra pembe kullanmıştım. Burada koyu rengini kullanacağım. Alize ekstra ip kullandım. Yine Alize'nin Burcu'nun ipini kullandım. Şöyle örneğimiz dursun. Hemen yapımına geçelim. İlk etapta sihirli halkayla başlıyoruz. Bakın şu şekilde. İçine girerek 1, 2, 3, 4, 5, 11 tane bu şekilde sık iğne yapalım. 11 tane yaptım. Şöyle ipimi çekiyorum. Birinci yaptığım sık iğneye sabitleyeceğim. Kaydırma yöntemiyle 2 zincir çekiyorum. Zincirin olduğu yere, yani bu zincir çektiğimiz yere hemen bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. Bir tane daha örüyorum bir sonrakine. Bu ipi de arada saklıyorum. Başta çektiğimiz zincirle beraber 4 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. En son yaptığımın dibine batarak kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğneye batarak trabzan örüyorum. Tekrar bir sonrakine ve bir sonrakine. Toplamda 4 oluyor zincirle beraber ve en son yaptığımızın dibine batıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve aynı şekilde 4 yaprak olana kadar devam ediyorum. Bakın buraya da yaptım. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Aynısından bir tane daha örelim. 2 tane çiçeğimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi yeşil kısmından devam edeceğiz. Çiçeğin şu kısmından burada. Üç zincir çektim. Bu ipi de arada yürüteceğim.
İkili trabzan örüyorum. Baştaki zincirle beraber 4 tane trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Aynı yere 4 tane daha trabzan örüyorum. Bu şekilde 2 zincir çekiyorum. Çiçeğin yaprağın şu kısmına üzerine alıyorum. 4 trabzan örüyorum buraya. İki zincir, aynı yere 4 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Şimdi de beyaz kısmına geçelim. Beyaz ipimi sabitliyorum. Şu kısma. İki zincir çekip aynı boşluğun içine zincirle beraber 4 tane trabzan örüyoruz. Zinciri de sayarak 3 tane ördük. Bir de başta zincir var. 2 zincir çekip aynı yere 3 tane örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Şu boşluğa üzerine alıp buraya 4 tane trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir. Şimdi bu boşluğu öreceğiz. Üç tane ördüm. 2 zincir. Aynı yere 4 tane. Bakayım bir 4 mü 3 mü? 3 tane örüyoruz pardon. Kusura bakmayın. 3 tane örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örneği çeviriyorum. Şöyle tepesine girerek kaydırdım. Şimdi bu yuvaya girerek kaydırıp zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir. Bakın şu boşluğa giriyorum. 1 2 trabzan. 4 tane de burada trabzanımız var. Onları da örüyoruz. 2 de buradaki boşluğa.
2 zincir çekiyorum. Şimdi şuradakine, bu boşluğa girip 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bir zincir çekip döndürüyorum. Bakın kaydırma işlemi. Sonra da yuvadan alıp kaydırıyorum. 2 zincir çekip bu kenara aynı sistem gidiyor. 2 zincir, bu boşluğa 2 trabzan. Şimdi bu sırada gelen trabzanların her birinin tepesine birer tane örüyorum. Üçüncü sıra 1 2 3, aynı şekilde devam edelim. Dördüncü sırayı da tamamlayalım. 1 2 3 4 sırayı bitirdim. 5. sıraya dönüp kenarını yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın şuraya bir, ikinci trabzana giriyorum. Bu şekilde devam ederek 2 tane trabzan kalana kadar devam edeceğim. Beşinci sırayı bitirdim. Dönüş kısmını yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir alt sırada olduğu gibi yine ikinci trabzan tepesine batarak trabzanlar örmeye devam ediyorum. Bakın yine kenar şekli aynı. Şurada bir toplanma oluyor. O da ılık büyütüyle geçiyor. Böyle olursa endişelenmeyin. Sıkıntı yok. Bunu bu şekilde devam edelim. Eksiltmeye 1, 2, 3, 4 tane kalana kadar. 4 tane trabzan kalacak. Sıra sonuna kadar geldim. İpimi de kestim. Bakın. Bu şekilde duracak. Ön yüzü şu şekilde dursun. Hemen şu çiçeğini de yapalım. Yine burada başladığımız şekilde başlayacağız çiçeğe. Şu kısımdan. 3 zincir çektim. Aynı noktaya 4 tane trabzan öreceğim burada. Dört tane trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tığımı çıkardım şu kısma. Bir zincir de burada çekiyorum. Ve aynı noktaya 4 tane daha trabzan yapacağım. Bir zincir çektim. Tığımı tekrar çıkarıyorum. Bakın. 1 2, şu orta kısma. İlmeği alıyorum. Bir zincir de buradan çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın şu kısma 1 2 3 trabzana dokunmuyorum. Aşağı inerken çektiğimiz zincirin içine örüyorum. 4 tane trabzan. Bir zincir,
Buradan bu sefer birleştirme yapacağız. Bir zincir de burada çektim. Yine çiçeğin yaprağın içine 4 tane trabzan öreceğim. Trabzan ördükten sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen arka tarafa alacağım. Bu ipimi de örerken götürmüştüm. Buradaki ipleri de temizliyorum. Bu şekilde oluyor. Hafif bir ılık ütüyle de şöyle güzel bir şekil alıyor. Bunu ince iple tepsi örtüsü de yapabilirsiniz. Büyük gül çalışarak, katmerli gül çalışarak. O şekilde de şu sıra 1, 2, 3, 4 sırada arttırma yapmıştık. Bunu daha fazlaya çıkarıp daha eksilterek o şekilde de aynı işlemi uygulayarak büyütüp küçültmek sizin elinizde. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.